Bu davet bana geldiğinde çok sevindim. Hemen atladım. Mutlaka gelmek istiyorum dedim. Çünkü ben Anadolu'luyum. Anadolu'da dedelerimin anlattığı yıllarca süren Ermenilerle ahbaplıkları, komşulukları, ortak yemek ilişkileri var. Ben onları görmek istedim. İlk işim yemeklerimizi keşfetmek oldu. Ortak kültür yemeklerimizi. Mesela dolmayı çok merak ediyordum. Ama burada daha çok etli yapıldığını gördüm. Onun dışında meyve kültürlerimiz çok benziyor. Anadolu'da çünkü Ermenilerle birlikte biz bu meyveleri ürettik, sebzeleri ürettik. Ortak yemekler edindik, komşuluklar yaptık, birbirimizi çok sevdik. Mutfak açısından baktığımızda büyük bir şaşkınlık içindeyim. Çünkü İstanbul'da yediğimiz ya da işte peşine düştüğüm Ermeni yemeklerinin burada benzerlerini bile bulamamak beni şaşırttı. Mesela dolmayı çok merak ediyordum. Acaba İstanbul dolması, İstanbul Ermeni dolmasının ben çünkü müthiş sevdiğim bir dolmadır. Dolmaların içinde en sevdiğim dolmadır. Onun peşindeydim. Ama burada öyle bir dolma yok. Farklı dolmalar, etli yapıyorlar zaten, zeytinyağı hiç yok, zaten zeytinlik yok. Ermenistan'da tabii bunları hiç düşünemedim ben. Tabii batıdaki yani İstanbul'daki o saray mutfağının da girmiş olması, oradaki kozmopolitlik başka bir hale getirmiş Ermeni mutfağını. Ermenistan'da, Anadolu'da yaşayan ve birlikte olduğumuz halklardan bir tanesi. Ve nasıl Yahudilerin yemeklerini ben öğrenmek istiyorsam, görmek istiyorsam burada Ermenistan'daki Ermenilerin yemeklerini de ve analarını ve pişirme yöntemlerini de çok merak ediyordum. Ayrıca Ermenistan'ın kendini de çok merak ediyordum. Kurmuş olduğum bir şablonun çok dışında bir şeyle karşılaştım. En başta ondan çok şaşırdım. Yani ben daha yoksul ve daha farklı bir ülke bekliyordum. Tamam, yoksulluk var, ekonomi belki kötüye gidiyor ama bir şey var, bir kalite var. Bu benim için çok çok güzel oldu. Özellikle başkent Erivan'da büyük bir medeniyet var, büyük bir kültür var. Kültüre saygı var. Şairlerine, heykeltıraşlarına, kompozitörlerine, onların hepsi bir baş tacı yaptıkları bir şey gördüm.
kültürlerini çok güzel koruyorlar. Anıtlarını, yapılarını çok güzel koruyorlar, korumaya çalışıyorlar. Bunun için hani Türkiye'deki bu boş vermişliğe çok üzüldüm açıkçası. Harika insanlar olduğunu keşfettim. Ermenistan'ın çok güzel bir ülke olduğunu düşünüyorum. Gelecekte çok daha fazla sık gelip gideceğimi biliyorum. Bana çok rahatlık verdi. İnsanlar samimi, içten, güvenli. Erivan başkent başka türlü güzel. Hele doğaya çıktığınız zaman, yani Erivan'dan uzaklaşıp da daha kırsal alana gittiğiniz zaman Ermenistan'ın bütün o güzelliklerini görüyorsunuz. Derin vadiler, görkemli dağlar etrafınızda ve sizi büyülüyor. Epeyce bir seyahat ettik Ermenistan'ın içinde. Çok uzak köşelerde orada nasıl yaşandığını gördüm. Köylerini gördüm. Yemeklerini tattım. Başkentine geldim. Başkentte yemeklerini yedim. İnsanlarla tanıştım, konuştum. Çok şey öğrendim. Sokaktaki insan ben Türk'üm dediğim zaman tepkisi ne olacak diye bir ön yargım vardı. Ama buraya geldim, gördüm ki boşu boşuna o soru işaretlerini kafamda taşımışım. Türk dediğim zaman herkes aşırı dostluk gösterdi. Her ne kadar dil konusunda anlaşamasak da kalben anlaştığımızı hissetmek bana mutluluk verdi. Türkiye'nin gözünde farklı bir Ermenistan imajı var. Ben mesela buraya giderken bile benim yakın çevremden bile ya işte orada Türklere düşmanca davranabilirler diyen bir kitle vardı. Yok, böyle bir şey yok. Dolayısıyla kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi en önemli. Burada da burada en önemli fonksiyon ve görev de medyaya düşüyor. Medya her zaman rol oynar. Yani biz gideceğiz, gazetelerimizde yazacağız, herkese anlatacağız, televizyonda konuşacağız. Bunlar fevkalade faydalı. Gazeteci diyalog programı çok önemli bence de. Medyanın da çok büyük etkisi olacağına inanıyorum. Tabii ki burada halklara, medyaya, STK'lara, tabii ki hükümetlere de çok iş düşüyor ama hükümetleri dışında bırakırsak işin STK'lara çok fazla iş düşüyor. Bu her konuda çalışan STK'lara, işte içinde siyaset olan STK'lara da, kültür olan STK'lara da, somut olmayan kültürel miras içinde çalışan STK'lara da, insan haklarını koruyan STK'lara da, gençlere çok fazla iş düşüyor. Gelecekte yani bu karşılıklı alışveriş programlarının daha yoğunlaşarak gitmesi bence güzel bir adım. Sizin yaptığınız çok güzel bir hareket, başlangıç belki de. Elbette bu ilişkilerin gelişmesi için devlet politikalarından ziyade halkların
birbirine temas etmeleri ama doğrudan ilişki biçimi kurmaları, bunu da samimiyet ekseninde, artık kelime oyunlarına takılmadan, milliyetler ve dinler üstünde yalnızca insan olduğumuzu hatırlayarak daha ilişkiyi geliştirebiliriz. Hükümetlerin birbirlerine ısınması lazım. Yani onlar ısındıkça halkın birbiriyle derdi yok. Herkes yani başta söylediğim gibi ben Türk dediğim zaman herkes bana gülerek dostça yaklaştı. Yani hükümetler de ısınırsa bu dostluk daha da hızlı şey olur. İki ülkenin de menfaatine bu sınır kapılarının açılması hem ticaret olarak hem turizm olarak hem kültür olarak ki Ağrı Dağı'nın en güzel göründüğü yer burası. Yani ben şaşırdım. Ben Ağrı Dağı'nı bizim Doğu Beyazıt'tan da çok seyretmişim ama burası kadar görkemli orada görünmüyor.